Efendim hepiniz hoş geldiniz. Aksaray'ın merkez Gökçe köyündeyiz ve burası gerçekten Aksaray'ın birçok beldesi gibi her köşesinden tarih fışkıran bir yer. Aslında manzara da çok güzel. Hani yaşanacak bir belde dersiniz ya bazen güzel bir yere bakıp. Burası yaşanacak bir belde. Hele hele son dönemde yani 60'lı yıllarda buradaki barajın yapılmasıyla beraber resmen göl manzaralı bir köy meydana gelmiş. Gördüğünüz gibi hemen Gökçe Barajı'nı görüyoruz aşağımızda. Gökçe Barajı'nın ilerisinde hani Antalya'nın falezlerini anımsatan muhteşem o dik yarlar, peri bacaları manzarası, Kapadokya dediğimiz bölge. Türkiye'de yanlış bir şey var, eksik bir şey var. Kapadokya deyince akla sadece Nevşehir il sınırları içindeki Ürgüp-Görem akla geliyor. Halbuki Aksaray ili sınırları içerisindeki özellikle Gelveri yani Güzelyurt bölgesi, Ihlara Vadisi bölgesi ve Aksaray merkeze bağlı köyler kesinlikle gezilmeli. Bugün size bu videoda Gökçeköy'den seslenmemizin çok önemli bir sebebi var. Sadece buradaki hepimizin aşina olduğu peri bacaları ya da o volkanik tüflerden oluşmuş olan size peri bacası coğrafyasını göstermek değil. Gökçeköy'de öyle orijinal, öyle enteresan bir detay var ki hem Hristiyanlık için son derece önemli hem de İslamiyet için son derece önemli. Burada bir kabir var. Şimdi sizi o kabre götüreceğim. Bu kabir bugün dünyanın dört bir yanından binlerce Hristiyanın gelip ayin yapmak istediği, dua etmek istediği bir yer. Burada bir kabir var. Aynı kabirden bahsediyorum. Yine Türkiye'nin dört bir yanından hastası, sıkıntılısı olanların geldiği, şifa bulmaya çalıştığı bir zat. Hristiyanlar ona Aziz Mamas diyorlar. Müslümanlar ona Şemmas Baba diyorlar. Hatta onu Emeviler dönemine kadar da götürüyorlar. Gelin Aziz Mamas kimdi? Müslümanların Şemmas Babası kimdi? Burada ne arıyordu? Gerçekten buralı mıydı? Hristiyanların ve Müslümanların şifa aradığı bu ortak noktadaki bu zat gerçekten aziz miydi? Allah'ın sevdiği mukaddes bir kişilik miydi? Bunu da yerinde görelim. Ama bu köy görünmesi gereken tarihi bir köy. Evler kesme taştan yapılmış işlemeli son derece muazzam yapılar. Dediğimiz gibi baraj manzarası ile beraber içindeki tarihi kilise ve Osmanlı döneminde yüzyıllarca tekke olarak kullanılan bu mekanla beraber görülmesi gereken bir detay. Nereye gidiyoruz? İşte şu tam karşımızdaki külliye bizi bekliyor. Uzaktan bir bakalım. Burada kesme taştan büyük bir yapı görüyoruz. Bu yapının hemen yan tarafında yöreye özel, yöre halkı kemer diyor. Biz sanat tarihinde eyvan diyoruz. Eyvanlı bir giriş bölümü. Hemen her evin altında bunlar var. Eskiden insanlar burada yaşıyorlarmış. Sonraki yüzyıllarda bu kemerli yapının üstüne bir üst kat çıkıp alt katlar genelde saman deposu, ahır gibi kullanılmış. Şimdi artık buraları tamamen terk edip daha modern evler yapmaya başlamış yöre insanları. Bir de tam karşıda türbe olarak kullanılan kesme taş bir yapı var ki aslında bu yapı benim size anlatacağım asıl tarihi yapı değil. Bu gördüğünüz kesme taş üstü çatılı yapının içerisinde kayalara oyulmuş kesme taş sütunlarla organize edilmiş tarihi bir kilise manastır yapısı bize bekliyor. Zamanın kilisesi manastırı daha sonra son 3 asrın muhteşem bir tekkesi ama sonraki yüzyıllarda 1925 Tekke ve Zaviyeler Kanunu sonrasında tekke ve zaviyelerin kapatılması sonrasında Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi burası da ne yazık ki hem hayvan damı hem de ahır ve samanlık olarak kullanılmış ve böyle bir tarihi yapı kendi kaderine terk edilmiş. Hadi gelin biraz daha yaklaşalım ve Aziz Samas'ı birlikte konuşalım. Milattan sonra 3. yüzyıl yani Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu topraklarına hızla yayıldığı günler. Neredeyse o günkü paganist Roma İmparatorluğu'nun erken Hristiyanlıkta bu insanlara artık bel bükeceği günler. Roma İmparatorluğu'nun başında Konstantin var. Hazreti İsa göğe kaldırılalı tam 300 sene olmuş. Ve 300 sene boyunca önce 11 havariyle başlayan, sonra bu havarilere inanan azizlerle devam eden anlayışta tek bir Allah'a inanma yolunda
insanlar merhale kat etmişler. Tabii ki o gün Allah'ın gönderdiği bu tevhid dinini bozmak için uğraşanlar da olmuş. Nitekim bozmuşlar. Ama o erken dönemde Aksaray civarında Aziz Gregorius gibi insanlar o günün tevhid dini adına büyük mücadeleler vermişler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresini hepimiz biliyoruz. Yani mağara insanları. 6 tane soylu asil genç tek bir Allah'a inanmaktadırlar. O gün Zeus, Afrodit, Artemis, Athena gibi Yunan ve Roma tanrılarını reddetmektedirler. Ve onlar bir gün sonrasına artık inanmazsanız size büyük cezalar vereceğiz denmeleri üzerine kaçarlar. Yolda bir çobana rastlarlar. 7 kişi olurlar. Çobanın köpeği de onlarla beraber gelir. Kıtmir ve bunlar 7 uyurlar olarak Kur'an-ı Kerim'e bile girerler. Hatta Yasin suresinde bugün Antakya'mızda metfun bulunan Habibi Neccar Hazretleri vardır. Habibi Neccar o gün Hazreti İsa'nın 2 tane havarisi Antakya'ya gelmiş, onlara sahip çıkmıştır ve Yasin suresinde yerini almıştır. İşte onlar gibi o günün ilklerinden olan ve bugün Allahu alem başında bir Fatiha okuyabileceğiniz o günün Müslümanları, yani teslim olanları, o günün İslamlarından olan bir genç. Bu köyde yaşayan bir çocuktu. Tek bir Allah'a inanıyor. Roma putperestliğine karşı çıkıyordu. Mamas adında bir delikanlıydı bu. Kimilerine göre 13, kimilerine göre 20'li yaşlarındaydı. Ve putperest Roma'nın zulmünden o da nasibini alacak ve dağlara kaçmak zorunda kalacak. Halk arasındaki efsanelere göre dağlarda geyik sütü içmek ve oralarda kaçak yaşamak zorunda kalacak. Nihayetinde Romalı askerler tarafından yakalanacak, Kayseri'ye götürülecek, ağır işkence altında karnına mızraklar saplanarak şehit edilecek, öldürülecek. Ama Hristiyanlık Konstantin döneminde serbest bırakıldıktan sonra birçok aziz gibi izi sürülecek, kemikleri bulunacak ve kendi köyüne, yani bugün Aksaray merkeze bağlı Gökçeköy'e getirilecek ve burada kaya kilise olarak organize edilen bir yapının içerisine konulacak. Hadi şimdi içeriye girelim ve bizzat yerinde Aziz Mamas'ı konuşalım. Sonra Aziz Mamas nasıl Şemmas Baba'ya dönüştü ve bu köy halkında Şemmas ismini alan kimler vardı, onlara da değinelim. Şu içeriye bir geçelim. Hadi buyurun. Bu arada bu görmüş olduğunuz yapılar özellikle 18. yüzyıldan 1925'te tekke ve zaviyeler kapatılana kadar tekke olarak kullanılmış zamanın önemli ilim ve inanç binaları. Evet. Bakın, girmiş olduğumuz yer tamamen kayalara oyulmuş olan bir mağara kilisedir. Plan şeması olarak da burası ilk giriş bölümüdür. Bugün tabi burası yoğun bir şekilde yüzyıllardır hastaların geldiği, şifa aradığı, özellikle akıl problemi yaşayan hastaların getirildiği bir yer. İnsanlar burada oturuyorlar. Burası aslında yani yanda yapılmış, yani milattan sonra 300'lere ait bir kilisenin yan bölümü. Ve burası tabi günümüzde misafirlerin ağırlandığı bir yer gibi kullanılıyor. Asıl tarihi kayalara oyulmuş olan kilise kısmı içeride. Klasik 3 nefli bir kilise mimarisiyle karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi kemerler var, kesme taştan yapılmış olan. 2 sıra sütunlar görüyoruz. Bir orta ana nef, 2 tane yan nef var. Yani bugün İstanbul'da Ayasofya'nın plan şeması nasıl deseniz aynı böyle. 3 nefli bazilikal bir plan şeması. Tam karşımızda apsidi var. Yani kilise dönemine ait kıblesini görüyoruz. Ve Aziz Mamas'ın kabrini görüyoruz. Mamas'tan biraz bahsedelim isterseniz. Bakın burada yatıyor. Buradaki kilisenin yan tarafında bulunan duvar nişinin içerisinde bulunuyor kendisi. Tabi kemikleri Hristiyanlığın serbest bırakıldığı dönemde Kayseri'den getiriliyor. Ve buraya konuluyor. Bir sandığın içine. Hatta kemikleri Hristiyan geleneklerine göre gümüşle kaplanıyor. Bugün Avrupa kiliselerine gidin. Bir sürü kilise papazının kemiklerinin, hatta Avrupalı kral vücuduna ait kemiklerin gümüşlerle kaplandığını zaten göreceksiniz. Bir kişiyi kutsadıklarında Hristiyanlıkta onu gümüşle kaplarlar. Sadece bir insanı değil, bir resmi, bir taşı da kutsadıklarında gümüşle kapladıkları vakidir. Tabi Aziz Mamas'ın kemikleri burada yüzyıllarca kalıyor ve burada tabi Rum nüfus da söz konusu.
özellikle 1800'lerden itibaren burası Müslüman halk tarafından bir veli zat, hatta Emeviler döneminde buraya gelmiş tabiin, tebeüt tabiinden bir zat Şemmas Baba olarak adlandırılıyor. Mamas belki de Şemmas'a dönüşüyor ve bir ziyaret yeri ve bir tekke oluyor. 2 asırdan fazla bu şekilde vazife görüyor. Tekke ve zaviyeler kapatıldıktan sonra bir ara bu kabrin içindeki sandık açılarak bunlar Ankara'ya götürülüyor. Ankara'dan tekrar geriye getiriliyor. Geriye getirildiğinde kemiklerin üzerindeki gümüşlerin çoğunun gittiği görülüyor. Bugün bu sandukanın içerisinde sadece 2 tane bacak kemiği var. Bir kısmı, bir tanesinin gümüşlü, bir diğerinin değil. Kemiklerin diğerleri nerede derseniz Hristiyanlık dönemine bakmamız lazım. 1204-1261 Latin istilası ve burada meydana gelen bir takım Haçlı seferleri, 2. ve 3. Haçlı seferlerinde Aksaray üzerinden geçen Haçlılar buraya gelip bu kemiklerin bir kısmını götürüyorlar. Bugün Aziz Mamas kültü dünyanın birçok yerinde var. Mesela Girit'te bir Aziz Mamas Manastırı var. Fransa'da var ve bunların içinde de onlara ait, yani Aziz Mamas'a ait olduğu iddia edilen kemikler var. Bu kemiklerin bugün Aksaray'ın Gökçeköy'ündeki bu gördüğünüz yerden, bu gördüğünüz nişin içindeki Aziz Mamas'ın mezarından götürüldüğü düşünülmekte. Ve Emeviler dönemine gelecek olursak, mesela bugün Anadolu'da çok meşhurdur Battal Gazi. Çoğumuz onu biz Selçuklu komutanı ya da Osmanlı kuruluş devrinden bir zat sanırız. Halbuki Emeviler döneminde, yani erken İslam Anadolu fütuhatlarına gelmiş çok kıymetli bir zattır. Seyitlerdendir. Aziz Mamas için de biz Müslümanlar, yani yöre halkı, özellikle onun Şemmas Baba olduğunu, Emeviler döneminde geldiğini, Anadolu fütuhat hareketlerinde vazife yapıp burada şehit düştüğünü ve burada kaldığını düşünüyorlar. Aziz Mamas da olsa, Baba Şemmas da olsa, erken dönem Hristiyanlığına ait bir şehit genç ya da erken İslam dönemine ait bir şehit, başında Fatiha okuyabildiğimiz çok kıymetli bir zattır. Yüzyıllardır insanlar şifa aramaktadırlar. Hemen mesela şu araları da gösterelim. Çok ilginçtir. Şöyle kameramanımız göstersin. Mesela Aziz Mamas'ın o tepeye doğru bir tünel var, bakın görüyorsunuz. O tünelden yukarıya doğru kaçtığını, hani dağlara kaçmıştı ya, Hristiyanlık daha gelmediği paganizm döneminde, putperestlik döneminde. Mesela oradan kaçtığına dair bir inanış söz konusu. Ve uzun lafın kısası, Aziz Mamas da olsa, Baba Şemmas da olsa bilinen bir şey var ki burada Allah-u Teala'nın bir sevgili kulu yatıyor. Dünyanın her neresinde olursanız olun, Hristiyan ya da Müslüman bilmiyorum. Çünkü hepsi buraya gelip dua ediyor. Buraya gelip bir Fatiha okumak ve buranın manevi ikliminden istifade etmek bence gerekiyor. Aksaray'a bağlı Nevşehir Havalimanı'na iniyorsunuz. Aksaray'a doğru gelirken yolunuzun tam da üzerinde. Önce Tepesi Delikan'ı ziyaret edersiniz. Onun hemen yanından Gökçeköy'üne gelirsiniz ve bu tarihi hem kilise, hem cami, hem de türbe üçlemesini, hatta tekkeyi de koyarsak dörtlemesini bence yerinde görebilirsiniz. Aksaray'ın Gökçeköy'ünden, Aziz Mamas kabrinden, bu muhteşem makamdan şimdilik hepinize hoşça kalın diyeceğiz. Ama bunu demeden önce yöre halkından kıymetli bir abimizle size tanıştırmak istiyorum. Hani Maraş'a gittiğiniz zaman biliyorsunuz Maraş'ta sahabeden bir zat yatar. Hazreti Ukkaşe. Onun için köyde, yani Maraş civarında yaşayan her 10 insandan birinin adı Ökkeş'tir. Mesela Tarsus'a gittiğiniz zaman, Ashab-ı Keyf'in beldesi, Tarsus'ta gördüğünüz her 10 kişiden birinin adı Yemliha'dır. Buraya da geldiğiniz zaman burada her 10 kişiden birinin adı Şemmas. Şemmas abi hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sizin adınız tam olarak nedir? Şammas. Şemmas. Şammas. Şammas. Evet. Bu ismi niye koymuşlar? Bu ismi Şambas Baba'dan kalma. Evet. Öyle sürüyor. Öyle devamlı Şambas Baba olarak devamlı Yani koyuyorlar. babanıza, dedenize falan Var, sorduğunuzda dedem de Şambas. dedeniz adı da mı Şammas? Şambas. Hep böyle Şammas diye mi gitmiş? Şambas diye sürüp gidiyor. Devam edip gidiyor yani. Konuluyor. Yani Konuluyor. siz sorduğunuz zaman büyüklerinize niye bu ismi koydunuz, Bu ne diyorlar? Şambas Baba'dan gelmeymiş. Burada hayatırdan. Peki Şambas mesela Baba, bu köyde kaç kişinin şu an adı Şammas'tır şu an? bayağı 25-30 kişinin var. Hala şu an hayatta olan 20-30 kişi Şammas ismini Şambas yaşıyorlar. Baba olarak Bu yaşıyor. ismi. Hristiyanlar geliyor mu? Geliyor. Yılda 2 kere 3 kere ziyaret ederler. Böyle kafile olarak 4-5 otobüs. Buralara geliyorlar. Burada Evet, dua ediyorlar. Dua ederler. Yunanistan'dan geliyorlar devamlı. Değişik şey, herkes inanıyor yani. İnternete girip Mamas, Aziz Mamas diye yazarsanız Hristiyan dünyanın burayı ne kadar iyi bildiğini göreceksiniz. Biz çok iyi bilmesek de bundan sonra bilmek adına bu yayını yapıyoruz. Gökçeköy'den hepinize selamlarımızı gönderiyoruz.